Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir abstract tasarım daha yapacağız. Yine Blend Tool'u kullanarak yapacağız bu sefer. Daha önce bir videoda da yapmıştık, 2 de olabilir. Bu sefer daha farklı bir şey deneyeceğiz. Biraz daha böyle daha karmaşık bir şey deneyeceğiz. Son videoda böyle bir dalga yapmıştık. Onun birkaç tanesini birden yapmaya deneyeceğiz. Bakalım güzel bir şey çıkartabilecek miyiz? Şimdi degradé işinde şöyle güzel bir renk buldum. Bu tonlarda yapacağız. Şimdi öncelikle yine geçen sefer böyle değişik bir doku yapmıştık. Bu sefer yuvarlaklarla yapacağız. Bunu böyle tek bir tane yaptığınız zaman da geçen seferki gibi bu da olur. İlla öyle karmaşık bir desen çizmenize gerek yok. Kareyle de olur bunlar. Hani şöyle kareyle, çokgen aracıyla falan da olur. Hatta onu da bir deneriz, bakarız beraber nasıl oluyor diye. Şimdi şunu şöyle bir çerçeve yapalım. Şöyle yuvarlak bir şeyimiz olduğu belli olsun. Şunu az kalınlaştırayım, bir daha bir belli olsun. Şöyle elips aracımızı alalım. Şunun renginde. Şöyle bunun üzerine rastgele yerleştirelim. Aralarındaki mesafeler falan hiç önemi yok. Şöyle rastgele bir maksat bir çember olsun. Ondan çizdim yani, yoksa hiçbir önemi yok. Küçük olur, büyük olur. Ölçülerinin de bir önemi yok. Şöyle çok küçük olmasın. Şu azıcık daha büyütelim. Şu çemberi siliyorum. Şimdi geçen sefer de aynı şeyi yapmıştık. Şöyle aynı hizada bunları şöyle yerleştirelim. Şimdi bunları tek bir nesne haline getirmemiz gerekiyor. Öyle bir sorunumuz var. O yüzden şuradan nesne, object, birleşik yolu seçiyoruz, oluştur diyoruz. Bunu tek bir nesne haline getiriyor. Hani bu artık bütün. Bir tane obje, şöyle kutu gibi düşünün yani. Sadece bir tane. Ayrı ayrı görünüyor ama bir tane olarak algılamasını sağlıyoruz. Şöyle şunları da aynı şekilde nesne, birleşik yol oluştur diyoruz. Şimdi bunları tek bir nesne haline getirdik. Şöyle hatta hizalayalım. Şöyle bir sorun var. Şunlar hangi sıradaysa, mesela şöyle yaptınız. Şöyle yapayım. Şöyle katmanlarda burada altta olursa önce buna, hatta önce buna, sonra buraya, sonra buraya bağlanacak. Hani şekillerde önce ilkine, sonra ortadakine, sonra en sondakine bağlandı ya. Bu katmanlarla ölçülüyor. Eğer hani ilk sırada hangi katman var? Bu katman var. Bu katman buraya bağlanacak. Bu da buraya bağlanacak. Hani öyle bir döngü oluşacak. Bizim istediğimiz şu en sonda, bu en başta, en ortada bu. Bu da en sonda olacak şekilde şöyle bağlayalım. Nesne karışım oluştur diyoruz. Şöyle Blend Tool'umuzdan da bunu belirlenen uzaklığı seçip bir piksel yaparsanız böyle sonsuza kadar uzatır. Ama bilgisayarı biraz kasıyor. Yani bir tık kasıyor bilgisayar. O yüzden onu kullanırken ona göre kullanın.
Şimdi bunu böyle yerleştirdi. Bu gayet güzel. Her şey iyi durumda gibi gözüküyor. Bir en son bakarız. Şöyle bakalım. Şu 1, şu 2, bu 3. Buraya bağlanmış. Bir sıkıntı yok gibi. Şimdi aynı geçen sefer yaptığımız gibi bir hat oluşturuyoruz. O hatın üzerine yerleştireceğiz. Şöyle bir hat oluşturalım. Şunun rengini kapatıp bunu çizgi haline getirelim. Daha iyi algılayabilirsiniz. Şöyle hattımız bu olsun. Şunun ucunu birazcık şöyle düzeltelim. Şurayı şöyle biraz daha ortaya doğru, hem de birazcık daha yuvarlak gibi yapabilirsek ne güzel olur. Şöyle bunu tamamlayalım. Şimdi bunları seçip hepsini nesne diyoruz. Karışım, sırtı değiştir. Bunu o çizdiğimiz kavise göre tekrardan düzenleyecek. Biraz kasıyor dediğim buydu. Birazcık şey yapıyor. Bilgisayarı yoruyor. Şöyle bir şey yaptı. Şimdi eğer degradeyi burada ters çevirsek ne olur? Şöyle bunu 500 diye ayarlayayım. Burada da görüntü olarak çok fazla değişen bir şey olmuyor fakat bilgisayarı daha az yoruyor. En son kaydederken öyle yaparız, olmadı. Hani görüntü değişmiyor çünkü buradaki görüntüyle o hani aralarını, boşluklarını ayarlamadaki görüntü aynı oluyor. O yüzden bunu ayarlarken bunu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle renklerini ters çevireceğim. Mavi biraz daha ön planda olsun istiyorum çünkü. Şöyle hani mavi önde, kırmızı sarı arka planda olsun. Şöyle yaparsak biraz daha objemizin şekli ortaya çıkacak sanırım. Aslında bunu bitirmiş sayılabiliriz. Şöyle bir arka plan oluşturalım. Oradan oraya bağladı. Güzel. Eğer hani bunu çift tıklayıp burada düzenleme yaparsanız bunun üzerine ekliyor. Onu da öğrenmiş olduk. Yanlışlıkla da olsa. Onu bilmiyordum mesela, öyle eklediğini bilmiyordum. Muhtemelen ekliyordur. Bunu tahmin edebilirdik yine de. Yine de yanlışlıkla öğrendiğimiz iyi oldu. Şöyle görmek istemediğimiz kısmı görünmesin. Tamam. Hadi görüşürüz.
Görüntümüz bu kadar. Şöyle hani bunun üzerine işte yine eklemek istediğimiz şeyleri ekleyebiliriz. Hani şöyle yuvarlak değil de bu sefer de kare yapalım. Çünkü etrafta yuvarlak şeyler varsa hani yazıyı böyle köşeli şeylerden seçmemiz iyi olacaktır. Daha hani görünür kılar onu genelde. Yani bazı şeylerin, yuvarlaklıkların o renkleri, renk şeyi filan da onu değiştirebilir. Yani bu gayet göreceli bir şey. Şunu şöyle çapraz yapalım. Bundan bir tane daha kopyalayayım. Onu da hafif küçültüp bunun içerisine yerleştirelim. Şöyle konturunu biraz daha kalınlaştıralım. Şuradaki ayarlardan bunun da düzenlemelerini yapabiliyorsunuz. Onları da göstereceğim. Onlarla ilgili küçük bir projem var aklımda. Şöyle şu Blend Tool olayını iyice öğrenin. Çünkü bu böyle yaratıcı şeyler yapmak için çok elverişli bir araç. Bu gayet güzel. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Hani hemen hemen her işinizde bence kullanın. Şöyle bakalım. Şöyle renkte kalsın. Ya da şurada açık taşları da ekran demeyelim. Az biraz koyuyorsun, evet. Biraz koyuyorsun. Beyaz yazacağım çünkü. Şöyle renkte kalsın. Biraz bir tık tonlarını değiştirmiş olsun. Şöyle sil. Aynı şekilde yine işte A'yı tutorial falan diye yazalım. Şimdi bunu bu çalışma dosyasını da size aşağıdaki linkte vereceğim. Oradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Diğer yaptığımız işlerin de linkleri var. Hani aklınızda bulunsun. Onları da istediğiniz zaman indirebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hani bu videoları beğeniyorsanız abone olup hani videolar geldikçe takip edebilirsiniz. Hani bunların devamı gelecek. Şöyle yerleştirelim. Bence gayet hoş oldu. Şöyle şuraya da işte tutorial yazalım. Bu ince olsun. Şöyle bu videoyu da sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kolay gelsin.